Güneş İstanbul'un üstüne neşeyle doğmuştu o sabah. İkiz kardeşler Lale ve Sinan erkenden yataktan fırlamışlardı. Bir Luna Park kadar renkli olan kahvaltı masasına koştular. Masada keyifle konuşurlarken babaları da gazetesine dalmış çayını yudumluyordu. Bir süre sonra gazetenin arka sayfasındaki kocaman ilan Lale'nin ilgisini çekti. Henüz okuma yazma bilmediği için ilandaki çalgıları ve notaları inceliyordu. Biraz tanıdığı harflerdense müzik sözcüğünü yakalayabilmişti. İşte tam o sırada biri seslendi. İstanbul Müzik Festivali. Lale sesin geldiği yöne döndü yavaşça. Sinan da şaşkınlıktan kocaman olmuş gözleriyle bakıyordu Lale'nin omzuna. "Siz de kimsiniz?" diye sordu ürkek bir sesle. Kim miyim? Ben mi? Müziklerin efendisi. "Nereden çıktınız siz?" diye sordu Lale omzunu görmeye çalışarak. İşte oradan, dedi müziklerin efendisi. Gazetedeki ilandan, müziklerin diyarından. "O ilanda ne var ki?" diye sordu Sinan. İstanbul'da olacak harika bir müzik festivalini haber veriyor. Sizin gibi küçüklerin de gidebileceği konserler var üstelik. "Biz müzik dinlemeye bayılırız," dedi Lale. "Ben de," dedi müziklerin efendisi. "Bu sabah violonselimde oturmuş pazar keyfi yapıyordum ki notalardan, çalgılardan heyecanlanan bir kalp atışı duydum. Sonra hop buraya uçtum." "Bir violonselde mi yaşıyorsunuz?" diye sordu Sinan şaşkınlıkla. "Evet," dedi müziklerin efendisi. "Bazen keman, bazen bir viola ama asla kontrbas değil. O kadar büyük ki içinde kayboluveririm sonra." İkizler güldü. Sonra Lale merakla sordu. "Acaba duyduğunuz benim kalbimin sesi miydi?" "Evet küçük hanım. Hemen anlarım müzik seven bir kalbi." Lale gülümsedi. "Biz tanıtmadık kendimizi. İsmim Lale. Bu da ikiz kardeşim Sinan," dedi. Müziklerin efendisi aniden yerinden zıpladı. Gözlerini kapatıp göğsünü dışarı doğru kabarttı. Sonra da ağzını yuvarlak bir biçimde açarak havaya yumuşacık bir ses bıraktı. "La." Ardından derin bir nefes aldı. "Si." Lale ve Sinan müziklerin efendisinin bir şarkı söylemek üzere olduğunu sandılar ama aslında durum öyle değildi. Müziklerin efendisi gülümseyerek "Müzikli isimler," dedi. "Senin ismin Lale ve seninki de Sinan. İşte size notalar." Lale ve Sinan şaşırmışlardı. "Hiç böyle düşünmemiştik isimlerimizi. Önce ben La ve ardından sen Si." diyerek güldü Lale. "Biliyor musun Lale? Bir orkestrada tüm çalgılar senin adının ilk hecesiyle akord edilir. O buğanın verdiği la sesiyle tüm yaylılar, üflemeliler çalgılarını aynı sese akord eder ve böylece orkestrada ses karmaşası olmaz." Kısa bir sessizlikten sonra müziklerin efendisi kahvaltı masasına doğru sıçradı. "Ne duruyoruz? Hadi konsere gidelim." "İyi ama nasıl?" dedi Sinan anne ve babasını başıyla işaret ederek. "Gelin benimle." "Ne görüyorsunuz?" diye sordu müziklerin efendisi. "Köprünün ayaklarını." "Başka?" "Trafik." "Başka?" İki kardeş birbirlerine bakıp dudak büktüler. "Ben bir yaylı çalgı hayal ediyorum boğazın suları üzerinde," dedi müziklerin efendisi. "Keman, viola, violonsel ya da kontrbas. Bu ailenin her bir üyesinin gövdesi üzerinde böyle bir köprü var, dört teli tutan. Hayal edin, o trafik belki de tellerin üzerinde gidip gelen bir yay." Sinan'a döndü. "Köprü iki sol anahtarı arasında uzanmıyor mu sence?" Lale de Sinan da bu benzetmeyi çok sevmişlerdi. Lale heyecanla atıldı. "Bir arp bile olabilir. Baksanıza köprünün üzerindeki tellere." "Sen hayal edersen her şey olur," dedi müziklerin efendisi. "Hadi zaman kaybetmeden gidelim. Günümüzü güzelleştirecek müzikler dinleyelim." Lale ve Sinan bir an düşündüler. Evden nasıl çıkabileceklerini merak ediyorlardı. Müziklerin efendisi heyecandan yerinde duramıyordu. "Hadi önce Kadıköy'e gidelim. Süreyya Operası'nın tavan ve duvarları resimlerle süslü salonuna girelim. Kırmızı kadife perdelerin arasından başka dünyalara açılan sahneyi bir görelim." Lale ve Sinan bir anda kendilerini bir piyano klavyesi üzerinde buldular. Daha ne olduğunu anlayamadan havalanarak hızlıca pencereden dışarı çıktılar. Ne yapacaklarını şaşırmış ama bir o kadar da meraklanmışlardı. Piyano klavyesi bir uçan halı gibi süzülüyordu gökyüzünde. Müziklerin efendisi ise çevresinde uçuşan notalarla
Beni ve notalarımı takip edin diye sesleniyordu ikizlere. Sinan köprüyü koskoca bir keman olarak hayal etti. O narin sesi duyar gibi oldu rüzgarın içinde. Lale ise Kız Kulesi'ne bakıyordu. Beyaz giysisiyle denizin ortasında şarkısını söyleyen bir sopranoyu andırıyordu kule. Kısa bir süre sonra Lale ve Sinan'ı taşıyan piyano klavyesi kıvrıla kıvrıla Süreyya Operası'nın mermer basamaklarına serildi. Dışarıdan duyulan müzik ikizleri bir mıknatıs gibi kendine çekti. Sessizce salona girdiler. Sahnede prova yapan müzisyenleri izlemek için orta sıralardaki koltuklara oturdular. 4 piyanist karşılıklı çalıyordu. Bizet'in Carmen'inin ardından Liszt'in Macar Rapsodisini çaldılar. Artık akşamki konsere hazırdılar. İnsan onları dinlerken Bizet ile Fransa'ya, Liszt ile Macaristan'a doğru seyahat edebilir, sonra da alkışlarla oturduğu koltuğa geri dönebilirdi. "Müziğin seyahat gücü var," dedi müziklerin efendisi. "İnsanı bambaşka yerlere götürebilir. Hadi zaman kaybetmeyelim," dedi. "Dinleyeceklerimiz henüz bitmedi." Müziklerin efendisi, "Gidelim," der demez notalar, sol anahtarı ve piyano tuşları havalandı. Altı yoldaki boğa heykelinin üzerinden geçip rıhtıma doğru uçtular. İskeleye yanaşan vapur fa sesiyle selamladı onları. Az sonra Topkapı Sarayı'nın üzerindeydiler. Sol taraftaki kubbeden bir müzik bulutu yükseldi. Öyle etkileyici bir tınıydı ki Lale ve Sinan sesin geldiği yöne doğru koştular. "Burası Aya İrini," dedi Lale. "Annem ve babam burada çok konser izlemiş. Girebilir miyiz?" dedi Sinan heyecanla. "Elbette gireceğiz ama sessizce," dedi müziklerin efendisi. "İçeride büyük bir orkestra prova yapıyor." Sahnenin bulunduğu yere yüzlerce yıllık taşlara basarak ilerlemek ikizleri çok etkilemişti. Bambaşka ülkelerden gelen müzisyenlerin, bambaşka ülkelere ait bestecilerin müzikleri yaşıyordu bu eski duvarlarda. İnsan başını kaldırıp sahnenin üzerindeki kubbeye baktığında orada buluşmuş milyarlarca notayı görebilirdi. Tıpkı gökyüzündeki yıldızlar gibi. Orkestra akort yapmayı bitirmişti. Şefin değneğinin hareketiyle yaylı çalgılar fortissimo bir giriş yaptı. Daha sonra ise klarnetler, fagotlar, trombonlar ve tuba söz aldı. "Korsakov'un Şehrazat isimli bestesi," dedi müziklerin efendisi fısıldayarak. İkizler gözlerini sahneden ayırmadan başlarını salladılar. "Binbir Gece masalları yani. Deniz, Sinbad, prens, prenses." Orkestranın provası sürerken müziklerin efendisi çıkmaları için kapıyı işaret etti. Eve dönmeden önce gidecekleri bir yer daha vardı. Aya İrini'ye veda ederek uçan klavyenin üzerinde yerlerini aldılar. İkizler heyecanla nereye gideceklerini merak ederken müziklerin efendisi "İşte," diye değneğini ileri doğru salladı. "Kule göründü." Lale ve Sinan heyecanla o yöne doğru baktılar. Galata Kulesi başında külahı sanki ikizlere gülümsüyordu. Yavaş yavaş alçalarak kulenin olduğu meydana indiler. Müziklerin efendisi Sinan'ın omzundan seslendi. "Konsere hazır mısınız?" "Konser mi?" diye sordu Lale şaşkınlıkla. "Burada nasıl bir konser olabilir ki?" "Hem de nasıl olur. Her yaştan dinleyicinin buluştuğu bir açık hava konseri. Gelin," dedi müziklerin efendisi. O sırada kulenin altında müzisyenler yerlerini almıştı. Bir orkestradaki neredeyse tüm bakır ve tahta üflemeli çalgılar vardı. Trompet, korno, trombon, tuba, fagot, flüt, klarnet ve oboa. Lale ve Sinan koşarak güzel bir yer buldular kendilerine. Bu küçük topluluk bir fanfarla başladı konsere. Masmavi bulutların altında çalgılardan yükselen notalar birer birer kuşların kanatlarına takılıp İstanbul'un sokaklarına yayılırken müziklerin efendisi Sinan'ın omzunda oturmuş yeni başlayan Mozart'ın müziğini mırıldanıyordu. "Zamanı aşan tek şey müziktir çocuklar. Zamanı birleştirir, dünü bugüne getirir. Baksanıza, Mozart bizimle konuşuyor." Lale ve Sinan bu neşeli konserden sonra yine piyano klavyesiyle eve vardılar. Anne ve babaları bıraktıkları gibi kahvaltı masasında birbirlerine gülümseyerek bir şeyler anlatıyorlardı.
İkizler mutlulukla parlayan gözleri ve neşe dolu sesleriyle müziklerin efendisine teşekkür etti. Piyano klavyesi ikizlere küçük bir ezgi çalarak veda edip pencereden uçup gitti. Lale ve Sinan çevrelerine bakındılar. Müziklerin efendisi etrafta görünmüyordu. O sırada babaları gazeteyi katlayınca Lale sevinçle ellerini çırptı. Müziklerin efendisi festival ilanındaki violonselin içinden ikizlere el sallıyordu.